takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir pideyle karşınızdayım. Şahane, lezzeti muhteşem, yapımı da çok kolay olan bu pidemin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, tarifimize başlarken 2 su bardağı ılık suyumuzu tabağımıza aldık. Bu da ikinci bardağımız. 1 çorba kaşığı da şeker dahil ediyorum. 1 pakette kuru maya dahil ettim. Evet, maya ve şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz. Evet, şimdi unumuzu dahil ediyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. 1 paket kuru maya, küçük kuru maya, yarım paket yaş mayaya denk. Aynı zamanda da eğer büyük paket kuru maya kullanıyorsanız bir çorba kaşığı kuru mayaya denk düşüyor. Evet, 4. bardak suyumu da unumu dahil ettim. Yoğurmaya başlayacağım. Peyderpey dahil edelim arkadaşlar bundan sonrasını. Evet, 1 tatlı kaşığı tuzumu da dahil edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. 5 bardak un gitti. Ayrı bir tabağımızı güzelce yağladık. Evet, hamurumuz ele yapışan bir hamurdu. Elime biraz yapıştı gördüğünüz gibi. Toparladık. Elimiz yağlı olduğu için tabağımızı yağlarken elimiz de yağlandı. Elimizi yağlayarak toparladık. Tabağımızı aldık. Üzerine örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi pide hamurumuz güzelce kabardı. Hemen üzerine açıyorum. Evet, tezgahıma bir miktar un serptim. Mayalanan hamurumu hafif şöyle hareketlendiriyorum. Maya kokusu çıksın. Fazla havasını alalım. Evet, tezgahıma aldığım hamurumu unun üzerinde şöyle biraz çevirdim. Evet, biraz şöyle elimizde yoğurarak hafif uzattık ve bezeleri ayırıyoruz. Altı tane beze yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bezelerimiz hazır. Tepsime bir miktar galeta unu serpiştirdim. Bezelerimi üzerine koyuyorum. Peki bunu mısır unuyla yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Galeta unu yerine mısır unu koyabilirsiniz. Ancak galetayla daha çıtır oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, şimdi üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, tepsimizde bezelerimiz mayalanırken biz üzerine süreceklerimizi hazırlıyoruz. 2 çorba kaşığı yoğurt aldım tabağıma. 1 tane de yumurta sarısı, iyice karıştıralım. İyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şunu da belirtmek istiyorum. Yumurta sarısı yerine 1 çorba kaşığı pekmez de dahil edebilirsiniz. Ayrıca böyle bir çırpıcı yardımıyla daha pürüzsüz hale dönüştürebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi son derece pürüzsüz oldu. Evet, yarım saat mayalandırdık bezelerimizi. Şimdi
hafif bastırıyorum. Hazırladığım malzememden üzerine koyuyorum. Şekil vermeye başlıyorum. Malzeme az geldiyse biraz daha üzerine dökebiliriz. Her tarafına sürelim. Evet. İşlem bu. Bu arada bu işleme başlamadan önce fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım arkadaşlar. Ancak her fırında bu pişme olayı ve pişme süresi, derecesi farklı olabilir. Evet, yine aynı şekilde önce biraz yaydık. Evet arkadaşlar, şimdi fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar, harika bir pide yaptık birlikte. Pidemiz çok lezzetli, yumuşacık, minicik pidelerimizi yaptık. Evet, içini de görün istiyorum. Emin olun çok lezzetli, çok da kolay oldu gördüğünüz gibi. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.